Habil ve Kabil'in hikayesi, insanlık tarihindeki ilk cinayeti, kardeşlik, kıskançlık ve pişmanlık gibi temel insan duygularını anlatan unutulmaz bir kıssadır. Bu hikaye eski ahitten Kur'an-ı Kerim'e kadar pek çok dini ve kültürel metinde yer alırken çeşitli yorumlarla dolu gizemli bir yolculuğa davet ediyor. İki kardeşin arasındaki çatışma ve sonrasındaki pişmanlık, insan doğasının karmaşıklığını ve hatta kararların yol açabileceği trajediyi anlatıyor. Habil ve Kabil'in hikayesi insanlık tarihine ışık tutan derin bir öğreti sunuyor ve her dönemde merak uyandırmaya devam ediyor. Gelin hep beraber bu kıssanın neden ve sonuçlarına bakalım. Tanah'a göre Habil ve Kabil Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın ilk iki oğluydu. Kabil bir çiftçi olarak yaşarken kardeşi Habil ise bir çobandı. Ancak Tanah'a göre Kabil kardeşi Habil'i kıskandığı için aralarında kin ve nefret beslemeye başladı. Sonunda da insanlık tarihindeki ilk cinayeti işleyerek kardeşini öldürdü. Bu kötü eylemi nedeniyle Tanrı Kabil'i cehennem azabıyla cezalandırdı. 2001 yılında Anatolia Film tarafından Habil ve Kabil adıyla bir çizgi film yapılmış. Bu çizgi film hikayeyi görsel olarak anlatmış ve olayları tasvir etmeye çalışmıştı. Eminim ki benim akranlarım birçok defa bu çizgi film ile karşılaşmışlardır. Her üç kutsal kitaba göz gezdirecek olursak, Kitab-ı Mukaddes, Eski Ahit ve Yeni Ahit olmak üzere iki ana bölümden oluşan Hristiyan inancının temel metni olarak kabul edilen ve büyük bir kutsallık taşıyan bir kitaptır. Eski Ahit'te ise Habil ve Kabil Hazreti Adem'in oğulları olarak geçer ve her ikisi de Tanrı'ya kurban sunarlar. Ancak Tanrı sadece Habil'in sunusunu kabul ederken Kabil'in sunusunu reddeder. Bu reddedilme Kabil'i öfkelendirir ve sonunda kardeşi Habil'i öldürür. Tanrı Habil'in kanının yerden yükseldiğini duyar ve Kabil'i lanetler. Onu sürekli olarak yeryüzünde dolaşmaya mahkum eder. Kabil Tanrı'ya yalvarır ve diğer insanların onu öldürebileceğini dile getirir. Tanrı Kabil'i korumak için bir işaret koyar ve ona Kabil'i öldürenin üzerine 7 kat intikam olacak der. Kabil bu ceza ile dünyayı dolaşmaya başlar ve sonunda bir şehir kurar. Bu şehre oğlu Hanok'un adını verir. Bu şehrin bazı kaynaklara göre Urfa olduğu söylenir. Eski Ahit'in Aramice tefsirine göre Habil ve Kabil'in mezar yeri sonsuza kadar ıssız kalmakla lanetlenmiş olsa da daha sonraki Musevi kaynaklarında mezarlarının Şam'da olduğu iddia edilir. Kabil'in kardeşi Habil'i öldürme eyleminin ardındaki motivasyonlar farklı yorumlara tabi tutulmuştur. İşte bu motivasyonların bazı açıklamaları. Bazı yorumculara göre Habil'in sunmuş olduğu kurban sürünün en seçkin ve en besili kuzularından seçilenlerden oluşurken Kabil'in sunusu olan meyve ve tahıl daha az özenle seçilip hazırlanmıştı. Tevrat yorumcusu Rashi'ye göre Tanrı'nın Kabil'in sunusunu reddetmesinin amacı Kabil'i tamamen reddetmek değil, onu gelecekte daha özenli davranması konusunda uyararak eğitmekti. Tevrat'ın Tekvin bölümünde cinayetin nedeni olarak Kabil'in Habil'i kıskanmasının anlatıldığı yer alır. Ancak bazı yorumcular durumun bu kadar basit olmadığını iddia ederler. Eski Ahit'in Aramice çevirilerine göre Habil ve Kabil'in birer ikiz kız kardeşi vardı ve bu kız kardeşlerle evlenmeleri istenmişti. Kabil kız kardeşinin Habil'inkinden daha güzel olduğunu düşündüğü için bu değişikliği kabul etmedi. Mormonlara ve Hz. İsa toplumuna göre ise Kabil'i kardeşini öldürmeye iten güdü Hz. Musa'nın kitabına göre yine kıskançlıktı. Ancak bu sefer kıskançlığın nedeni Habil'in sahip olduğu hayvan sürüsüydü. Tevrat'ta sadece Kabil'in Habil'i öldürdüğü ifade edilir. Eski Ahit'in Aramice tefsirlerine göre ise kardeşler arasında bir dövüş yaşandı. Daha güçlü olan Habil galip geldi. Ancak ağabeyini başladı. Bununla birlikte Kabil Habil farkında olmadan saldırdı ve onu öldürdü. Cinayetin yöntemi farklı kaynaklarda farklı şekillerde anlatılırken geniş inanış Kabil'in taş, sopa veya boğarak cinayeti işlediği yönündedir. Hristiyanlıkta zaman zaman Hz. İsa ile Habil'in ölümleri karşılaştırılmıştır. Matta İncil'ine göre İsa Habil'i salih olarak nitelendirirken Hz. İsa'nın havarileri tarafından yazılan bir mektupta İsa'nın akan kanının Habil'inkinden
kardeşinden daha iyi şeyler söylediği ifadesi kullanılır. Bu Hz. İsa'nın kanının merhameti dilemeye yönelik olduğunu ve Habil'in kanının intikamı dilemeye yönelik olduğunu vurgular ve Kabil'in lanetlenmesine yol açar. Kur'an-ı Kerim'de Kabil ve Habil'den Maide suresinde bahsedilir. Ancak Kur'an'da isimleri geçmez. Diğer İslami kaynaklarda ise bu iki kardeşin adları Kabil ve Habil olarak bilinir. Hz. Adem'in oğullarından biri olan Habil bir gün avlanmaya çıktı. Ormanda dolaşırken ansızın gözüne güzel bir ceylan ilişti. Bu güzel yaratık Habil'in dikkatini öylesine çekti ki avlandığı hayvanı unuttu. Ceylanın peşinden koşarak derin bir ormana girdi. Arayışı sonunda ceylanı bulduğunda ise tuhaf bir durumla karşılaştı. Ceylan kaçmıyordu ve Habil'i yakından takip ediyordu. Bunu fark eden Habil birdenbire mutluluğunu kaybetmiş gibi hissetti. Diğer aile fertleri de zamanla onun yanına geldiler ve Habil'in eve dönme vaktinin geldiğini anladılar. Ancak Habil içten içe diğer aile fertlerinin de masum olmadığını düşündü ve bu düşünceyle hızla eve koştu. Habil avdan eli boş döner ve Kabil onu alaycı bir şekilde sorgular. Habil babalarının kızacağına dair endişeli bir soru sorar ve Kabil bu endişeyi doğrular. Ancak Habil babalarının kızmasının yanlış olacağını savunur. Tartışma giderek daha gergin hale gelir ve Kabil kurban konusu kabul edilmeyince Habil'i öldürmeye karar verir. Kabil, Habil'e karşı öldürme tehdidinde bulunduğunda Habil şiddete karşı olduğunu söyleyerek Allah'tan korktuğunu ifade etti ve kardeşi Habil'e karşı el kaldırmadı. Ancak içten içe Kabil'in cehennemde yanmasını diledi. Bazı liberal İslami akıllara göre Habil pasifizmin ve şiddet karşılığının ilk savunucusu olarak kabul edilir. Sonrasında Kabil Habil'i öldürerek yeryüzündeki ilk cinayeti işlemiş oldu. Kur'an'da cinayetin nasıl işlendiğine dair detaylı bir açıklama yer almaz. Allah Habil'in cesedini nasıl gömeceğini göstermek için bir karga gönderdi. Karganın yeri eşeleyerek gömme işlemine başladığını gören Kabil bu durumu görerek kargadan bile daha aciz olduğunu anladı ve yaptığından pişmanlık duydu. Kabil artık hem kardeşini hem de ailesini kaybetmişti ve babasına karşı yalan söyleyemeyeceğini bilerek uzak diyarlarda yaşamını sürdürdü. Habil'in ölümüyle birlikte Hz. Adem ve Hz. Havva'ya Şit adında bir çocuk verildi. Böylece ikinci bir peygamber dünyaya geldi. Sevgili arkadaşlar, kıssayı okuyup anlamaya çalıştığımız zaman İlk insanlar olmasına rağmen kıskançlık ve kin esiri olmuş insanların ne kadar da aşırıya kaçabileceğini görüyoruz. Bu yüzden bizim yapmamız gereken temel etmen bu gibi dürtüleri fark ettiğimizde bu kıssayı hatırlayıp o duyguyu köreltmektir. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.